Akşam güneşi tepeleri altın rengine boyamıştı. Salinas Nehri'nin kıyısında, söğüt ağaçlarının gölgesinde iki adam yürüyordu. Önde giden küçük, çevik, keskin bakışlıydı, her adımında bir kararlılık vardı. Arkasından gelen ise iri yapılı, geniş omuzlu, ama hareketlerinde tuhaf bir beceriksizlik taşıyan bir adamdı. Ayı gibi yürüyordu, ayakları ağır ağır toprağa basıyordu. "Eddie," diye bağırdı küçük adam arkasına dönmeden. "Hızlan biraz. Karanlık basmadan nehir kıyısına varmamız lazım." Eddie başını kaldırdı, iri yüzünde endişeli bir ifade belirdi. "Ama Danny, ayaklarım ağrıyor. Ayakkabılarım küçük geldi sanırım." Danny durdu, döndü, arkadaşına baktı. Öfke ve sevecenlik karışımı bir ifade vardı yüzünde. "Ayakkabıların küçük değil Eddie. Yeni aldık. Hatırlıyor musun? Sacramento'daki o dükkandan." "Hatırlıyorum," dedi Eddie yavaşça. Sonra duraksadı. "Ama belki büyüdüler." "Ne büyümüş olacak Eddie? Ayakkabılar büyümez. Sen büyürsün, ayakkabılar büyümez." Eddie düşündü. Geniş alnında kırışıklar belirdi. "Ben de büyümüyorum ki artık Danny. Dede öyle demişti." "Eddie," demişti, "sen artık büyümeyi bıraktın." Danny iç geçirdi. Yanına geldi, Eddie'nin omzuna dokundu. "Doğru söylemiş deden. Sen zaten yeterince büyüksün. Şimdi gel, oturalım şurada biraz." Nehir kenarına vardık zaten. İkisi söğüt ağaçlarının altına oturdular. Nehir sessizce akıyordu önlerinde. Karşı kıyıda Gabilan dağları mora çalıyordu. Eddie ayakkabılarını çıkardı, ayaklarını suya soktu. "Soğuk," dedi mutlu bir sesle. "Çok güzel Danny." Danny de ayakkabılarını çıkardı. Cebinden buruşuk bir sigara paketi çıkardı, bir tane yaktı. Dumanı akşam havasına bıraktı. "Eddie, dinle beni. Yarın o çiftliğe varacağız. Wainwright çiftliği. Hatırlıyor musun söylediklerimi?" "Hatırlıyorum," dedi Eddie. "Arpa biçeceğiz." "Evet, arpa biçeceğiz. İyi para var. Ama Eddie, orada ağzını sıkı tutacaksın. Anladın mı? Patronla konuşmayacaksın. Ben konuşacağım." "Neden ben konuşmayacağım?" "Çünkü." Danny duraksadı. "Bu konuşmayı defalarca yapmışlardı. Çünkü sen bazen yanlış şeyler söylüyorsun Eddie. Kızıyorlar sonra. Sonra işten atılıyoruz. Hatırladın mı Fresno'yu?" Eddie'nin yüzü karardı. "Hatırladım. Ama ben sadece o kediyi sevmek istemiştim Danny." Yumuşaktı. Beyaz tüyleri vardı. "Biliyorum Eddie. Ama çok sıkı tuttun. Kedi öldü. Sonra kadın bağırdı. Biz de kaçmak zorunda kaldık." "Üzgünüm Danny," dedi Eddie yavaşça. Gözleri dolmuştu. "Bir daha öyle sıkı tutmayacağım. Söz veriyorum." Danny ona baktı. Koca adam çocuk gibi üzgündü. Kaç kere, kaç işten, kaç kasabadan kaçmışlardı böyle. Ama Eddie'yi bırakamazdı. 7 yaşından beri beraberdiler. Eddie'nin dedesi ölmeden önce Danny'ye emanet etmişti onu. "Bu oğlan seni çok seviyor Danny," demişti yaşlı adam. "Sen de onu sev. Dünya ona zor gelir. Ama senin yanında iyi olur." "Üzülme," dedi Danny. "Ben kızmadım. Sadece yarın dikkatli olalım, tamam mı? Patrona bir şey söyleme. Sorarsa ben cevap vereceğim." "Tamam Danny. İyi çocuk." Danny gülümsedi. "Şimdi biraz dinlenelim. Sonra ateş yakarız. Çantada ekmek var, peynir var. Yeriz, uyuruz. Sabah erken kalkıp çiftliğe gideriz." Eddie sevinçle ayağa fırladı. "Ateş yakacak mıyız?" "Ateş yakmayı seviyorum Danny. Biliyorum. Ama dikkatli olacaksın. Küçük bir ateş. Odunları ben getireceğim." Eddie koşarak kuru dallar toplamaya başladı. Danny izledi onu. Koca adam çocuk gibi mutluydu, dalları dikkatle seçiyordu. Danny düşündü, belki bu sefer farklı olur. Belki bu çiftlikte kalabilirler. Para biriktirirler. Belki gerçekten kendi topraklarını alabilirler bir gün. Ama iç sesleri başka şeyler söylüyordu. Geçmişte hep aynı olmuştu. Eddie bir hata yapar, bela gelir, kaçarlar. Sonra başka bir iş, başka bir çiftlik, başka bir hayal. Tekrar, tekrar, tekrar. Güneş battı. Karanlık çöktü nehir kıyısına. Danny küçük bir ateş yaktı. İkisi ateşin başında oturdular, ekmeklerini yediler. Eddie uzandı, gökyüzüne baktı. "Danny," dedi yumuşak bir sesle. "Evet Eddie, bana tekrar anlat. O çiftliği anlat." Danny gülümsedi. Bu hikayeyi kaç kere anlatmıştı? 100 kere mi, 1000 kere mi? Ama Eddie hiç bıkmıyordu dinlemekten. "Tamam," dedi Danny, ateşe bir dal attı. "Dinle öyleyse. Bir gün, yakında, yeterince paramız olacak. Kendi toprağımızı alacağız. Küçük bir çiftlik. Belki 5, 6 dönüm. Beyaz bir ev olacak. Kırmızı bir ahır.
Ve tavuklar, diye araya girdi Eddie heyecanla. Kırmızı tavuklar. Evet, kırmızı tavuklar. Rhode Island Red cinsi. Her sabah yumurta toplayacaksın. Ben toplayacağım. Evet sen toplayacaksın. Ve tavşanlar olacak. Büyük tavşan kafesleri yapacağız. Farklı renkte tavşanlar besleyeceğiz. Beyaz olanlar, siyah olanlar, benekli olanlar. Ben onlara bakacağım. Eddie heyecanla doğruldu. Yumuşaklar onlar Deni. Tüyleri çok yumuşak. Sıkı tutmayacağım. Nazikçe seveceğim. Söz. Biliyorum Eddie. Sen onlara iyi bakacaksın. Ve bahçemiz olacak. Domates, marul, fasulye ekeceğiz. Kendi sebzelerimizi yiyeceğiz. Ve ben istediğim zaman yiyebileceğim. Kimse kızmayacak. Kimse kızmayacak. Bizim çiftlik olacak. Bizim sebzeler. İstediğin kadar ye. Eddie arkasına uzandı, elleri başının altında. Bu çok güzel Deni. Biz ne zaman alacağız o çiftliği? Yakında Eddie. Önce bu işte çalışacağız. 1 ay, belki 2 ay. Para biriktireceğiz. Sonra başka bir iş bulacağız. Daha fazla para. Sonra, belki 1 yıl sonra, yeterli paramız olur. 1 yıl çok uzun. Hayır Eddie. Çabuk geçer. Sen tavşanları düşünürsün, zaman geçer. Eddie gülümsedi. Gözleri kapandı. Tavşanları düşüneceğim, diye mırıldandı. Birkaç dakika sonra Eddie'nin nefesi ağırlaştı. Uyumuştu. Deni ateşe baktı. Alevler dans ediyordu karanlıkta. 1 yıl, diye düşündü Deni. Kim bilir, belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki hiç. Bu çiftlik hikayesi bir rüyaydı, Eddie'yi sakin tutmak için anlattığı bir masal. Ama bazen, sessiz anlarda, Deni kendisi de inanmak istiyordu. Ateş sönmeye başladı. Deni de uzandı, battaniyeyi ikisinin üstüne çekti. Yarın yeni bir başlangıç olacaktı. Nehir akıyordu sessizce. Söğütler hışırdıyordu. İki adam, dünyaya karşı, birbirlerine tutunarak uyudular. Sabah erkenden yola çıktılar. Güneş henüz doğmamıştı. Deni ayakkabılarını bağlarken Eddie'yi uyandırdı. Haydi kalanalım Eddie. Uzun yolumuz var. Eddie doğruldu, gözlerini ovuşturdu. Kahvaltı edecek miyiz Deni? Çiftlikte ederiz. Acele edelim. 2 saat yürüdüler. Güneş yükseldi, hava ısınmaya başladı. Arpa tarlaları uzanıyordu yol boyunca. Altın sarısı başaklar rüzgarda sallanıyordu. Bak Deni, dedi Eddie. Ne kadar çok arpa var. Evet Eddie. Hepsini biçeceğiz. İyi para var. Öğleye doğru çiftliğin kapısına vardılar. Büyük ahşap bir kapı, üstünde, Wainwright çiftliği, yazıyordu. Geçtiler içeri. Önlerinde beyaz bir ev, kocaman bir ahır, işçi barakaları uzanıyordu. Dinle Eddie, dedi Deni ciddi bir sesle. Unutma söylediklerimi. Konuşma. Ben konuşacağım. Hatırlıyorum Deni. Evin verandasında yaşlı bir adam oturmuştu. Şapkasını gözlerinin üstüne çekmiş, uyuklar gibiydi. Deni yaklaştı. Günaydın efendim. Ben Deni Carson. Bu da arkadaşım Eddie. Bizi Bay Henderson gönderdi. İşçi lazım demiş. Yaşlı adam şapkasını kaldırdı, onlara baktı. Henderson mı? Evet, o söylemişti. Ben Marcus Wainwright. Burası benim çiftliğim. Ayağa kalktı, onlara yakından baktı. Sen küçüksün ama güçlü görünüyorsun. Şu iri adam da senin arkadaşın mı? Evet efendim. Eddie çok iyi çalışır. Güçlüdür. İkiniz kadar iş yapar. Wainwright Eddie'ye baktı. Konuşmuyor mu? Eddie başını kaldırdı, ağzını açmak üzereydi ama Deni hemen araya girdi. Konuşur efendim ama utangaç biraz. Yeni yerlerde çekinir. Ama iş konusunda sorun yok. Garanti ederim. Peki, dedi Wainwright. Arpa biçeceksiniz. Günde $5, 3. barakadan. Cumartesi akşam para. Uyar mı? Uyar efendim. O zaman gelin, size barakayı göstereyim. Wainwright önden yürüdü, ahırın arkasındaki uzun barakaya götürdü onları. İçeride 2 sıra yatak vardı, ortada uzun bir masa. Barakanın sonunda bir adam vardı, yatağının kenarında oturmuş, bir kitap okuyordu. Bu Slim, dedi Wainwright. En iyi işçim. Sizinle aynı barakada kalacak. Başka bir soru var mı? Hayır efendim, dedi Deni. Teşekkürler. Wainwright çıktı. Deni ile Eddie baraka içine girdiler. Slim başını kaldırdı, kitabı kapattı. Uzun, zayıf bir adamdı. Yüzü dingin, sakin bakışlıydı. Merhaba, dedi Slim. Yeni işçiler misiniz? Evet, dedi Deni. Ben Deni, bu Eddie. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Slim ayağa kalktı, elini uzattı. Önce Deni'yle, sonra Eddie ile tokalaştı. Eddie sevinçle sıktı elini.
Güçlü adammış, dedi Slim gülümseyerek. İyi işçisiniz değil mi? Evet efendim, dedi Deni. Eddie en iyi işçidir. Yorulmaz. Yorulmam ben, dedi Eddie, Deni'ye bakarak. Tavşanları düşünürüm, yorulmam. Slim kaşlarını kaldırdı. Tavşanları mı? Deni hemen araya girdi. Eddie tavşanları sever. Bir gün çiftlik alacağız, tavşan besleyeceğiz. Güzel rüya, dedi Slim. Herkesin bir rüyası olmalı. Şu köşedeki yataklar boş. Yerleşin. Deni ve Eddie eşyalarını indirdiler. Eddie yatağına oturdu, yayları test etti. Yumuşak Deni, dedi mutlu mutlu. Yumuşak yatak. İyi, dedi Deni. Şimdi dinlen biraz. Öğleden sonra işe başlayacağız. O sırada barakanın kapısı açıldı. Kısa boylu, şişman, orta yaşlı bir adam girdi. Terlemiş, soluk soluktu. Slim, diye bağırdı. Köpeğim yavruladı. Gel bir bak. Slim ayağa kalktı. Kaç yavru oldu kendi? 9 tane. Ama ikisi çok küçük, sanırım yaşamayacak. Slim kendiye döndü. Gidip bakalım. Sonra Deni'ye döndü. Siz de gelmek ister misiniz? Yeni geldiniz, biraz gezin çiftliği. Olur, dedi Deni. Eddie'ye döndü. Gel Eddie, köpek yavrularını görelim. Eddie sevinçle sıçradı. Köpek yavruları, yumuşaklar onlar. Dördü birlikte ahıra gittiler. Köpek, bir köşede samanların üstüne yatmış, yavrularını emziriyordu. Küçük, kör, tüysüz yavrular emekleyerek annenin etrafında dönüyorlardı. Eddie diz çöktü, parmağını uzattı. Küçükler, diye fısıldadı. Çok küçükler Deni. Dokunma Eddie, dedi Deni. Anne köpek ısırabilir. Ama anne köpek sakindi. Slim yavrulardan birini aldı, inceledi. Bu iyidir, dedi. Güçlü görünüyor. Sonra en küçük ikisini aldı. Bunlar zayıf. Anneyi yoruyorlar sadece. Boğmak lazım. Eddie şaşkınlıkla baktı. Boğacak mısın? Evet, dedi Slim. Acı çekmemesi için. Hemen olur. Hayır. Eddie ayağa fırladı. Boğma onları. Küçükler onlar. Deni hemen Eddie'nin kolunu tuttu. Eddie, sakin ol. Ama Deni, öldürecek. Boğacak. Slim Eddie'ye baktı. Üzgünüm dostum. Ama bu böyle olur. Zayıf olanlar yaşayamaz. Diğerlerine şans vermek lazım. Eddie'nin gözleri doldu. Yaşayabilirler. Ben onlara bakarım. Süt veririm. Slim başını salladı. Olmaz dostum. Bunlar çok küçük. Emziği bile tutamıyorlar. Deni Eddie'yi dışarı çekti. Gel Eddie. Bize ait değil burası. Slim bilir ne yapacağını. Eddie ağlıyordu. Öldürecek onları Deni. Küçükler. Kötü bu. Biliyorum Eddie. Ama çiftlik böyle işler. Zayıf olanlar yaşayamaz. Biz de karışamayız. Eddie sessizce ağladı. Deni onu barakaya götürdü, yatırdı. Dinlen biraz Eddie. Sonra daha iyi olursun. Ama Eddie saatlerce yattı, baktı tavana. Küçük köpek yavruları aklından çıkmıyordu. Yıldız, devam edecek sayfa sayısı nedeniyle öykü birkaç bölüme ayrılmıştır, Yıldız. Öğleden sonra tarlaya indiler. Wainwright oradaydı, işçilere talimat veriyordu. Arpa başakları altın sarısı parlıyordu güneşte. Siz, diye bağırdı Wainwright Deni'ye. Orak biliyor musun? Bilirim efendim. Peki, al şu orakları, işe başlayın. Deni orakları aldı, Eddie'ye birini verdi. Bak Eddie, böyle tutacaksın. Böyle biçeceksin. Gördün mü? Eddie başını salladı, orakı elinde tuttu. İlk hamlede başakları biçti, ama beceriksizce. Saplar düzensiz kesildi. Yavaş Eddie, dedi Deni. Acele etme. Düzgün kes. Eddie yavaşladı. Dikkatle biçmeye başladı. Birkaç saat sonra ritmi yakaladı. Güçlüydü, yorulmazdı. Deni yanında çalışıyordu ama Eddie daha hızlıydı. Akşam olduğunda sırtları ağrıyordu ikisinin de. Barakaya döndüler. Yemek borusunda sırada beklediler. Aşçı büyük kaşıklarla fasulye doldurdu tabaklarına. Otur Deni, dedi Eddie. Karnım çok açtı. Uzun masada oturdular. Slim de gelmişti, yanlarına oturdu. İyi çalıştınız bugün, dedi Slim. Eddie çok hızlı. Gördüm. Teşekkürler, dedi Deni. Eddie yorulmaz. Güçlüdür. O sırada barakanın kapısı açıldı, genç bir adam girdi. Yakışıklıydı ama yüzünde kibirli bir ifade vardı. Kovboy çizmeleri, yeni pantolonu, kıvırcık saç şekliyle dikkat çekiyordu. Selam Slim, dedi adam. Kim bunlar? Yeni işçiler. Deni ve Eddie. Adam onlara tepeden baktı. Ben Curly. Patronun oğlu. Buraya ben bakarım. Memnun olduk, dedi Deni. Curly Eddie'ye baktı. Sen de çalışıyor musun koca adam? Yoksa sadece yemek mi yiyorsun? Eddie başını kaldırdı, ağzı doluydu.
Çalışıyorum, dedi. Arpa biçiyorum. Konuşabiliyor demek, dedi Curly alaycı bir şekilde. Zeki misin yoksa sadece güçlü müsün? Danny hemen araya girdi. Eddie çok iyi işçi Bay Curly. Sorun yok onunla. Ben sana sormadım, dedi Curly keskin bir sesle. Koca adama sordum. Eddie kafası karıştı, Danny'ye baktı. Danny başıyla işaret etti, cevap vermesin diye. Ama Eddie iyi niyetle cevap verdi. Ben güçlüyüm. Tavşanları seviyorum. Yumuşaklar onlar. Curly güldü. Tavşanları mı seviyor? Ne kadar tatlı. Sonra Slim'e döndü. Sen nereden buluyorsun bunları Slim? Gittikçe tuhaflaşıyor işçiler. Slim sakin bir sesle cevap verdi. Herkes farklıdır Curly. Eddie iyi çocuk. İyi işçi. Curly kaşlarını kaldırdı. Sen bilirsin Slim. Ama gözüm üstünüzde olacak. Döndü, çıktı barakadan. Eddie üzgün görünüyordu. O adam beni sevmedi Danny. Önemli değil Eddie. Curly kimseyi sevmez. Patron oğlu olduğu için kibirlidir. Sen takma. Tamam Danny. Yemekten sonra erken uyudular. Yarın yine uzun bir gün olacaktı. Haftanın ortasıydı. Danny ve Eddie ritmi yakalamışlardı. Her sabah erkenden kalkıyor, tarlaya iniyorlar, akşama kadar çalışıyorlardı. Eddie şikayet etmiyordu. Ara sıra, tavşanlar ne zaman gelecek Danny, diye soruyordu, o kadar. Perşembe öğleden sonra, molada, Eddie su içmek için ahıra gitti. İçeri girdiğinde birini gördü genç bir kadın. Sarı saçlı, kırmızı ruj sürmüş, pembe elbise giymiş. Ahırın içinde, samanların arasında, sanki birini arıyormuş gibi bakınıyordu. Merhaba, dedi kadın Eddie'yi görünce. Sen yeni işçisin değil mi? Eddie duraksadı. Evet, Eddie benim. Danny ile geldim. Kadın gülümsedi. Ben Curly'nin karısıyım. Curly'ni gördün mü? Hayır. Tarlada çalışıyor sanırım. Hep kayıp oluyor, dedi kadın, Eddie'ye yaklaşırken. Burada çok sıkılıyorum. Konuşacak kimse yok. Eddie rahatsız olmuştu. Danny demişti, kadınlardan uzak dur Eddie. Özellikle Curly'nin karısından. Bela getirir. Ben gideyim, dedi Eddie. Danny bekliyor. Kalacaksın biraz, dedi kadın. Sadece konuşalım. Yalnızım burada. Kimse benimle konuşmuyor. Konuşamam, dedi Eddie. Danny kızar. Kadın omzunu silkti. Danny kim oluyor? Senin babanın mı? Büyük adamsın, istediğinle konuşursun. O sırada Danny ahıra girdi. Gördü kadını, gördü Eddie'yi. Hemen anladı durumu. Eddie, dedi sert bir sesle. Dışarı, şimdi. Ama Danny, ben sadece. Şimdi dedim. Eddie başını eğerek çıktı. Danny kadına döndü. Bayan Curly, kusura bakmayın ama Eddie'nin sizinle konuşmaması daha iyi. Kocanız kızar. Kadın güldü. Kocam, her şey onun etrafında dönüyor. Ben de bir insanım. Konuşmaya hakkım var. Haklısınız, dedi Danny. Ama burası öyle bir yer değil. Başınız belaya girer. Bela mı? Kadın yaklaştı Danny'ye. Ne belası? Sadece konuşuyoruz. İnsanlar yanlış anlar. Lütfen gidin. Kadın öfkeyle döndü, çıktı ahırdan. Danny dışarı çıktı, Eddie'yi buldu. Eddie, kaç kere söyledim sana. Kadınlardan uzak dur. Ama Danny, o bana sordu. Kaba olmak istemedim. Biliyorum Eddie. Ama bu çiftlikte dikkatli olmak lazım. Curly'nin karısı tehlikeli. Hep birini arıyor, hep flört ediyor. Kocası görürse dövüşür. Bizi kovalar. Anladın mı? Anladım Danny. Bir daha konuşmayacağım. İyi, şimdi işe dönelim. Ama Danny içten içe endişeliydi. Curly'nin karısı tehlikeliydi. Güzel kadın, yalnız kadın, dikkat arayan kadın. Ve Eddie. Eddie şeyleri anlamıyordu. Yumuşak şeyleri severdi. Güzel şeylere dokunmak isterdi. O gece, yatarken, Eddie yine sordu. Danny, tavşanlar hakkında anlat. Danny iç geçirdi. Eddie, yorgunum. Yarın anlatırım. Lütfen Danny. Sadece biraz. Peki. Danny döndü, Eddie'ye baktı. Çiftliğimizde tavşanlar olacak. Farklı renkler. Beyaz, kahverengi, siyah, benekli. Sen onlara bakacaksın Eddie. Her sabah onlara yonca vereceksin. Yumuşak tüylerini seveceksin. Dikkatli seveceksin, sakince. Sıkı tutmayacağım, dedi Eddie. Söz verdim. Biliyorum Eddie. Sen iyi çocuksun. Tavşanlar seni sevecek. Eddie mutlu mutlu gülümsedi, döndü, uyudu. Ama Danny uzun süre uyuyamadı. Cumartesi akşamı para günüydü. Wainwright işçilere paralarını dağıttı. Danny zarfı aldı, saydı. Tam 5 günlük ücret. $50. İyi, dedi Eddie'ye. İlk hafta bitti. Para biriktirdik. Tavşanlar için mi, diye sordu Eddie. Evet Eddie.
Tavşanlar için. Akşam yemeğinden sonra işçiler kasabaya gitmek için hazırlandılar. Cumartesi gecesi eğlence gecesiydi. Slim de geliyordu, kendi de. "Sen geliyor musun Deni?" diye sordu Slim. Deni başını salladı. "Hayır, biz burada kalacağız." Eddie yorgun. "Anlıyorum." Slim gülümsedi. "Akıllı adamsın. Para biriktiriyorsun değil mi? O çiftlik için. Evet, her kuruş önemli. Haklısın. Başarılar dilerim." Slim ve diğerleri gittikten sonra baraka sessizleşti. Sadece Deni, Eddie ve yaşlı Kendi kalmıştı. Kendi köşesinde oturmuş, yaşlı köpeğini okşuyordu. O sırada Curly barakaya girdi. Öfkeliydi, yüzü kıpkırmızı. "Karımı gördünüz mü?" diye bağırdı. "Hayır," dedi Deni. "Görmedik. Yalan söyleme. Biri onu gördü. Ahıra gittiğini söylediler. Senin koca arkadaşınla." "Hayır Bay Curly. Eddie tarlada çalıştı tüm gün. Ahıra gitmedi." Curly Eddie'ye döndü. "Sen, karımla mı konuştun?" Eddie korkmuştu. "Hayır, konuşmadım. Yalancı." Curly yaklaştı Eddie'ye. "Karım devamlı senden bahsediyor. Sen onunla bir şeyler yaptın." "Hayır," dedi Eddie, Deni'ye bakarak. "Ben bir şey yapmadım Deni. Söyle ona." Deni araya girdi. "Bay Curly, Eddie yalan söylemez. Eğer karınızla konuşmadı diyorsa, konuşmamıştır." "Sus sen." Curly Deni'yi itti. "Eddie konuşacak." Eddie panikle ayağa kalktı. Ben konuşmadım. Sadece bir gün ahırda gördüm. O konuştu. Ben dinledim. O kadar." "Ahırda." Curly'nin gözleri büyüdü. "Demek ahırdaymışsınız. Ne yaptınız?" "Hiçbir şey." Eddie ağlamak üzereydi. "Sadece konuştuk. Deni geldi, ben çıktım." Curly öfkeden delirdi. "Yalancı," diye bağırdı ve Eddie'ye yumruk attı. Yumruk Eddie'nin burnuna geldi. Kan aktı. Eddie şaşırdı, elini burnuna götürdü. "Deni," diye bağırdı. "Vurdu beni." "Eddie sakin ol," dedi Deni. Ama Curly durmadı. Tekrar yumruk attı, Eddie'nin göğsüne. Eddie sendeledi, ama düşmedi. Çok güçlüydü. "Vur ona Eddie," diye bağırdı Slim, o sırada içeri girmişti. "Kendini savun." "Hayır Eddie," diye bağırdı Deni. "Vurma, sorun olur." Ama Curly durmuyordu. Devamlı yumruklar atıyordu Eddie'ye. Eddie savunmaya çalışıyordu, ama vurmuyordu. Sonunda bir yumruk Eddie'nin gözüne geldi. Çok acıttı. Eddie o anda bir şey hissetti içinde. Öfke. Şimdiye kadar hissetmediği bir öfke. Ellerini yumruk yaptı. "Hayır Eddie," diye bağırdı Deni. Ama geç kalmıştı. Eddie elini uzattı, Curly'nin yumruğunu yakaladı. Sıktı. Curly acıyla bağırdı. "Bırak," diye haykırdı. "Bırak elimi." Eddie sıkıyordu. Gücünü bilmiyordu. Kemikler çatırdadı. Curly yere düştü, ağlıyordu. "Eddie bırak," diye bağırdı Slim. "Elini kıracaksın." Deni koştu, Eddie'nin omzundan tuttu. "Eddie, bırak, şimdi bırak." Eddie bıraktı. Curly yere yığıldı, elini tutuyordu. Parmakları ezilmişti, şekilleri bozulmuştu. Wainwright koşarak geldi. Gördü Curly'ni, gördü Eddie'yi. "Ne oldu burada?" "Curly Eddie'ye saldırdı," dedi Slim. Eddie sadece kendini savundu. Wainwright Eddie'ye baktı. "Bunu sen mi yaptın?" Eddie ağlıyordu. "O vurdu beni. Ben sadece tutmak istedim. Bırakması için. Ama, elim, çok güçlü." Wainwright iç geçirdi. "Toplanın. Yarın sabah gitmeniz lazım." Deni başını eğdi. Biliyordu olacağını. Her zaman böyle olmuştu. Gece yarısıydı. Deni ve Eddie eşyalarını topladılar, sessizce barakadan çıktılar. Çiftlikten uzaklaştılar, karanlık yolda yürüdüler. Eddie ağlıyordu. "Üzgünüm Deni. Ben kötü yaptım. Senin suçun değil Eddie. Curly kötü adam. Sen sadece kendini savundun. Ama her seferinde bela oluyor Deni. Her seferinde kaçıyoruz. Tavşanlarımız olacak demiştin. Çiftliğimiz olacak demiştin. Ama hep kaçıyoruz." Deni durdu, Eddie'nin omuzlarından tuttu. "Eddie, dinle beni. Sen kötü değilsin. Sadece güçlüsün. Gücünü bilmiyorsun. Ama kalbin iyi. Anladın mı?" "Ama ne olacak Deni? Tavşanlar olmayacak mı?" Deni Eddie'yi kucakladı. "Olacak Eddie. Söz veriyorum. Başka iş buluruz. Tekrar para biriktiririz." İkisi yürümeye devam ettiler. Şafak sökerken nehir kıyısına vardılar. Aynı söğüt ağaçlarının altına oturdular. "Burası," dedi Eddie. "Buradan başlamıştık." "Evet Eddie, buradan başlamıştık." Eddie suya baktı. Uzun süre sessiz kaldı. Sonra döndü, Deni'ye baktı. "Deni," dedi yavaşça, "tavşanlar hiç olmayacak değil mi?" Deni cevap veremedi. Boğazı düğümlenmişti. "Deni," Eddie ısrar etti.
Söyle bana doğruyu. Deni başını kaldırdı, baktı Eddie'ye. Koca adam ağlıyordu. Çocuk gibi, sessizce ağlıyordu. Belki Eddie, dedi Deni. Belki bir gün. Hayır, dedi Eddie. Olmayacak. Ben anladım. Her zaman bir şeyler ters gidiyor. Her zaman kaçıyoruz. Belki de sen bensiz daha iyi olursun Deni. Hayır Eddie. Deni Eddie'nin kollarını tuttu. Sen ne diyorsun? Biz beraberiz. Hep beraber olacağız.